Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim böyle bir penye kumaşım var. 75 santim. Eninde 75 santimde boyunda bir kumaşım var. 4'e katlanmış hali. Kumaşımı 4 kat yaptım. Önce boyuna katladım. Sonra enine katladım arkadaşlar. 4 kat yaptım kumaşları. Kumaş katları burada. Burası da kumaş katı. Şimdi reglan kollu bir bluz keseceğiz yine arkadaşlar. Bunu pijama üstü olarak da kullanabilirsiniz. Ben pijama üstü olarak kullanacağım. Hemen başlıyorum şuradan. 9 santim ensem için pay veriyorum. Evet. 3 santim ense düşüklüğü yapıyorum. Pratik bir şekilde hemen ensemi buraya çiziyorum. Kalça bölü 4 çalışıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde 32 santimden burayı işaretliyorum. 32 de buradan aşağıya kadar işaretliyoruz. Evet. Şimdi bu işaretlediğim yeri düz bir şekilde kapatıyorum. Şöyle kapatıyorum. Kolum için ise buradan şöyle 25 santim iniyorum. Kolumun tamamını şöyle 25 santimden kapatıyorum. Burayı da kol için çiziyoruz. Şuradan bedenden şöyle bir yuvarlak getiriyorum arkadaşlar. Yuvarlayarak burayı kapatıyorum. Şimdi reglan kol olacağı için yakadan 5 santim, hatta şöyle 4 santim girelim. 4 santim girip işaret atıyorum. Bu işaret attığım yeri şu köşeyle şu şekilde düz cetvelimle çiziyorum reglan kolu için. Beden ve kolu ayırıyoruz bu çizgiyle. Evet. Şimdi bu çizgiyi ölçüyorum. Ortasını buluyorum. Ortaya işaretimi atıyorum. 1 santim koldan işaretliyorum. 1 santim de bedenden işaretimi alıyorum. Veriga cetvelimle burayı yuvarlıyorum. Aynı şekilde bedeni de yuvarlıyorum. Ve kesime geçiyorum. Bakın önce yakamı buradan kesiyorum bakın. Bu sonuna kadar gelmiyorum. Buradan ayırdık ya. Şimdi bedenimi kesiyorum öncelikle yuvarladığım yerden. Bedenimi kestim arkadaşlar. Şimdi burayı kesiyorum kol olarak. Şuradan yuvarladığım yeri çıkartıyorum. Kol ucunu çok geniş istemiyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu çekelim kendimize doğru. Kol ucumu şöyle bir 17 santim yeterli. Riga cetveliyle kol ucunu tekrar çiziyorum.
Bakın. Çizdiğim yerden tekrar kolumu kesiyorum. Evet. Kol ve beden kesildi arkadaşlar. Bedenimin birini açıyorum. Kolumu da açıyorum. Bedenimle burayı böyle dikeceğim arkadaşlar. Diğer kolumu da buraya dikeceğim bu şekilde. Evet. Bunları dikiyoruz. Evet, şimdi kol ve bedeni birleştiriyoruz. Şimdi diğer kolu birleştiriyorum aynı bedene. İkinci bedenimizi ise bu kolların üzerine böyle birleştiriyoruz. Şimdi bedenimizi diğer kolumuzla birleştiriyoruz arkadaşlar. Yani reglan birleştirmelerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi reglanlarımızı birleştirdik. Bluzumuz bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi ön için yaka açacağız. Şimdi bunu bu şekilde. Evet. Şuradan iğnemle kol ve bedenleri ayırdık arkadaşlar. Burası kol, burası beden. Şimdi burayı katlayacağım. Ve ön yakamızı keseceğiz. Şimdi ön için buradan ben şöyle 9 santim bir oyuntu istiyorum. Ve böyle pratik kesiyorum. Şimdi yakamızı iğne gelmiş oraya. Yakamızı kestik. Gördüğünüz gibi. Enseden de hafif bir düzeltme yapmak istiyorum. Evet. Şimdi hazır yatırmışken yakamı da ölçüyüm yuvarlayarak. Şöyle
yakamı ölçüyorum. Yaka çevrem 44 santim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaka çevremizi ölçtük. Yaka çevreme göre bandımı keseceğim. Kol uçlarına manşet keseceğim. Bakın. Kol ucumuz 17 santim. Buna göre manşet keseceğim. Etek ucuna manşet keseceğim. Ve etek ucuna, kol ucuna manşet takacağız. Evet arkadaşlar, yakamızı hazırladık. Etek bandımızı hazırladık. Ve kol manşetlerimi hazırladım bu şekilde. Bakın bu şekilde bluzuma takacağım. Koluma göre manşetimi hazırladım. Şimdi makinede bluzumun yanlarını kapatacağım. Şu şekilde yanları kapatıp bunları dikeceğiz. Öncelikle bluzumuzun yanını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, bluzumuzun yanını kapattık. Kol manşetimizi kolumuzun içine sokuyoruz. Dikişi dikişe getirerek iğneliyorum. Bu şekilde. Buradan iğneliyorum. Kol manşetimin ortasında tutup bu kola takacağız arkadaşlar. Bu şekilde dikiyoruz. Evet. Evet, kol manşetimizi taktık gördüğünüz gibi. Aynı şekilde etek manşetimi takıyorum. Eteğimin dikişini tutuyorum. Etek bandımın dikişini de tutuyorum. Bu şekilde üst üste getirip dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Biraz tutturduktan sonra bandımın dikişini tutuyorum. Bedenimin yan dikişiyle bu şekilde ayarlıyorum. Bakın bedenimiz toplayacak. Bandımızı çekerek bedenimizi yedireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etek bandımızı da diktik. Şimdi yakamıza geçiyoruz.
Yakamı da aynı şekilde dikişten tutuyorum. Dikişin 1 santim ilerisinden başlıyorum. Siz bu şekilde dikemezseniz iğneleyerek dikebilirsiniz arkadaşlar. Yakamızı da bu şekilde diktik. Şimdi ütüleyip bluzumun bitmiş haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pijama üstü reklam kollu bluzumuz bitti. Beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.